Herkese merhaba, Granada'ya hoş geldiniz. Şu anda arkamda Elhamra Sarayı'nı görüyorsunuz. Biz de Meskuta Ulu Cami'nin bahçesindeyiz. En güzel manzaralardan birisi de burası. Elhamra Sarayı'nı ziyaret edeceğiz. Onun da biletlerini aldım. Hadi o zaman turumuz başlasın. Günaydın. Elhamra Sarayı'na geldik. Şimdi girişle ilgili küçük bir bilgi vereceğim. Çok fazla bir yerde bilgi bulamıyorsunuz. Şimdi taksiyle şuraya kadar gelebiliyorsunuz. Oradan yukarıya doğru yürüdük. Şimdi burada bir ana giriş kapısı var. Bizim Nasrid Sarayı'na 8.30'da yani ilk açıldığı saatte biletimiz var. Nasrid Sarayı'nın şöyle bir özelliği var. İçeriye sınırlı kapasitede insan alıyorlar. Biletiniz olsa dahi saatinden neredeyse bir saat önce gitmenizi söylüyor herkes. Sıraya girip bekleyeceksiniz diyor. Ve geç kalırsanız asla ve asla sizi içeriye almıyorlar. Bilginiz olsun. Bu Nasrid Sarayı için geçerli. Sarayın diğer bölümlerine ise biletinizi istediğiniz saatte giriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi Nasrid Sarayı'na öyle bir sıkıntı olduğu için direkt biz o kapıya doğru gidiyoruz ve orada bekleyeceğiz. Şöyle geldik ve şuradaki kapının önünde sıraya girip bekleyeceksiniz dedi. O yüzden biz bekleyeceğiz. Saat 8'i 5 geçiyor. Buradaki kafe açıldı bu arada. İçeride Nasrid Sarayı'na girmeden önce de bir kafe varmış. Bize sarayı gezin, ondan sonra girersiniz dediler. Bu arada tur grupları gelmeye başladı. Şimdi pasaport kontrolü ve bilet kontrolünden geçtik. Böyle yolu takip edeceğiz. Sonra Nasrid Sarayı için sola döneceğiz. Evet, burası da Nasrid Sarayı'nın giriş kısmı. Biz ilk girmemize rağmen bizden önce başka kapıdan mı girdiler bilmiyorum ama gelen insanlar var. Asıl Nasrid Sarayı'nın sanıyorum sırası burası. Biraz önce gösterdiğim kapıdan girdikten sonra bir tık daha yürüdük ve okulları takip edeceksiniz. Orası bizi buraya getirdi. Kapıdan girdikten sonra 2 kere daha kontrolden geçtik. İlk girdiğimiz El Nasır'da bölüm burası arkadaşlar. İçeriye girdikten sonra bir oda geçiyorsunuz. Sonra buradaki havuzlu kısma geliyorsunuz. Burası kalabalık olacağı için bu güzel fotoğraf noktasını yakalamak adına bence direkt buraya doğru yürüyün. 2 oda geçtikten sonra burayı göreceksiniz zaten. Burası bence önemli ve birazdan burası dolar. Böyle boş yakalayamazsınız. Nasır Sarayı'nın içerisine geldik. Yine havuzlu kısmın karşı tarafındayız. Buradan da çok güzel bir açı var. Burayı da kaçırmayın. Tavan işlemelerine gerçekten hayran kaldım. İnanılmaz. Bütün duvarlar yazılarla da süslü aynı zamanda. Müthiş bir işçilik var bu içerilerde. İnanılmaz detaylı çalışılmış. Bakın şu yukarıda da Allah'ın isimleri de yazıyordu. Farklı şeyler de yazıyordu. Onları bulursam eklerim ne yazdığı ile ilgili. Şuralarda çeşitli yazılar var. Burayı ömrünüzde mutlaka gelip görmeniz gerekiyor bir kere. Bu kısım aynı zamanda restorasyon da görüyormuş. Burada bir bilgi var. Beyaz, siyah, yeşil, mavi gibi tonlar, mor, bal rengi gibi tonlar kullanılıyormuş. Ayrıca düşen parçalar, seramikler, seramik kullanılmış duvarlarda. Şu aşağılarda zaten seramikleri göstereceğim size. Kopan parçaları da buradaki seramik atölyesinde orijinaline benzer şekilde yapıp tekrardan yerine yapıştıracağız yazıyor. İçeride restorasyon çalışmaları da neşterli titizlikle gerçekleştiriliyor. Sarayın her bölmesi çok güzel. Yani nereden geçseniz güzellikler karşısında gerçekten şaşkına uğruyorsunuz. Bakar mısınız? Her yeri aşırı güzel. Tavanlardaki şu detaylı işçiliğe bakar mısınız? Buralarda aynı zamanda resimler de var. Muhtemelen Müslümanlıktan çıktıktan sonra Hristiyanların çizdiği resimler diye düşünüyorum. Saray tabii bir farklı kültürlerin elinden geçtiği için bayağı farklı motifler söz konusu her alanda.
Nasirt kısmından çıktık. Geziyi tamamladıktan sonra böyle güzel bahçelerden geçiyorsunuz. Daha sonra Alcazaba diye bir kısım var. Şimdi General Life tarafından çıkmadan önce orayı göreceğiz. Çünkü sarayın geri kalanı aşağıya doğru devam ediyor. Ama burada da diğer yeri kaçırmamak lazım. Aynı zamanda orada galiba kafeler var. Çünkü ilk biletimiz Nasirt Sarayı'na olduğu için oraya girmiştik. Daha sonra devam edeceğiz. Ben size detaylarını zaten anlatacağım. Şurası El Nasır Sarayı'na giriş kısmıydı. Şimdi oradan çıktık. Burada bir kafe alanı var. Yani bir büfe var. Buradan bir şeyler içebilirsiniz dediler. Şimdi size şurayı görüyorsunuz. Hemen orada da tuvaletler var. Hemen altında da makinelerde kahve satılıyor. Aynı zamanda da eğer eşyanız varsa mesela El Nasır'a girmeden önce bebek arabası vesaire gibi hepsini oraya bırakabiliyorsunuz. Kilitli dolaplar da var. Aklınızda olsun. Şimdi kahvemizi de aldık. Böyle manzaralı bir şekilde yemeklerimiz de geldi. Buradaki kafeden hepsi toplam 13-14 euro civarında tuttu. İşte görüyorsunuz tortillalar 4 euroydu. Şu 2 euro. Toplam 13-14 euro gibi bir şey tuttu. Yani aklınızda olsun. Nasirt Sarayı'ndan sonra Alcazaba kısmına geçtik. Şu anda bir şey göstereceğim. Bakın dün tam karşıda, şurada gösterdiğim yerde San Nicolas gözetleme yeri. Orada oturduk. Sonra onun hemen altında kafe var. Evet, şu anda beyazlı olan yeri görüyorsunuz ortada. Orası da kafe. İki tarafta güzel manzaralı. Ücretsiz kısım şu üstte oturanlar. Kafelerde de oturabilirsiniz. Şu tarafta da Meskuta Ulu Cami. Oradan da manzara çok güzel. Ben bunları zaten size oradayken de çekmiştim. Şimdi de Elhamra Sarayı'ndan her şeyi gösteriyorum. Böyle de birazcık şehri görmenizi istedim. Granada çok güzel. Bu arada şu alt kısımdaki beyaz yerler, bu San Nicolas'ın etrafındaki evlerde Albayçin bölgesi, mahallesi diye geçiyor. Oraları da mutlaka dolaşın. Bayağı güzel evler var. Şu kısımlar. Özellikle mahalle olarak bakarsınız. Hemen karşımda gördüğünüz yerde yine El Nasır Sarayı, ilk girdiğimiz yer. Bayağı güzel bir yer. Kesinlikle ilk önce oraya girin. Evet, şimdi manzarayı da gösterdiğime göre devam edelim. Elhamra Sarayı'nın Alcazaba yani saray kompleksinin en eski bölümü olan kale kısmındayız. Elhamra'nın ilk inşasına buradan başlanmış. Günümüzde dış surları ve kulesi ayakta kalmış sadece. Diğer kısımlarda da size birazdan göstereceğim kalıntılar kalmış. Terro della Vela bu yapıya arkamda görmüş olduğunuz dahil kulelerden biri. Bu kısma çıkarak benim de bulunduğum Sacramento ve Albayçin mahallelerinin manzarasını izleyebilirsiniz. Buraları da size şimdi göstereceğim. Bina saray muhafızları ve onların ailelerini barındıran askeri bir üst olan Alcazaba yani şu anda bulunduğumuz yer Elhamra'nın ilk yapılan 13. yüzyılda yapılan bölümüymüş. Hristiyanlara karşı direnen son mağribi kalesi de burası. Nasır Hanedanı'nın kurucusu 1. Muhammed tarafından yaptırılmış. İşte burası da kalenin iç kısmıymış ama artık maalesef sadece böyle kalıntıları kalmış odalar şeklinde. Ama bunları da görmek, bu böyle dış surları da görmek bugün yüzlerce yıl sonra ayakta kalmış olması da bence çok güzel bir şey. Elhamra Sarayı'na geldiğiniz zaman kendinizi gerçekten bir zaman tünelinde seyahat ediyormuş gibi hissediyorsunuz. Farklı farklı tarzda binalar var ve iki farklı kültürün birleşmesi de çok güzel bir sentez oluşturmuş. İspanya'nın birçok yeri çok güzel tabii ki ama Granada'da övgüleri hak edecek bir yer. Özellikle de Granada'nın incisi Elhamra Sarayı kesinlikle hayatınızda gelip görmeniz gereken yerlerden birisi. Elhamra Sarayı'nın içerisindeki komplekslerden biri olan 5. Carlos Sarayı burası. Şu anda dıştan öncelikle size bir büyüklüğünü ve güzelliğini göstermek istedim. Şimdi içeriye doğru giriyoruz.
Sarayın bahçeler kısmındayız. Ara ara size gül bahçeli olan kısımları da çektim. Böyle ekliyorum. Bu kısımda da bostan yapılıyor. Sebze bir şeyler ekiliyor. Şu karşıda enginarlar falan var. Tam şurada. Anladığım kadarıyla hani sarayın bir şekilde yemek işleri de buradan çıkıyormuş zamanında da. Böyle çok güzel bir yer. Bu General Life denen bahçeler kısmından devam ediyoruz biz şimdi bu tarafa doğru. Bu bahçe kısımları da çok güzel. Sarayın baş tarafından girdiğinizde en arkadan çıkarsanız her yerini tam görmüş olursunuz. Size şimdi şöyle bir bilgi vereceğim. Saraya girerken öncelikle bilet kontrolü ve pasaport kontrolü yapılıyor. Yani bu ikisinin kesinlikle yanınızda olması gerekiyor. Aynı şekilde saray bölümlerden oluşuyor. El Nasır, bahçeler, işte diğer bölümler ve her bölüme girdiğinizde bu kontrol yenileniyor. Kapıda bir görevli var ve sizden pasaportunuzu ve her seferinde biletinizi istiyor. Saraydan çıkarken biletlerinizi atmıyorsunuz. Pasaportlarınız her zaman yanınızda kalıyor. Sarayı tamamıyla gezmek için 7-8 saat süreceği söyleniyor. Bizim şu anda 5 saat 6 saat olmuştur. Sabah 8.30'da girdik, galiba saat 2. Ona göre gelin. Daha bahçeler kısmına yeni geldik. Yani buraya neredeyse bir gününüzü ayıracak şekilde davranın. Çünkü her noktasında fotoğraf ve video çekilmek isteyeceksiniz. Tabii ki belki daha hızlı yaparsınız ama tadını iyice çıkartmanızı tavsiye ederim. General Life olan bölgeye de bayılacaksınız. Gerçekten çok güzel çiçeklerle böyle süslenmiş. Bütün bahçe çok hoş. Şöyle güzel bir manzarası da var. Yine böyle sarayı görüyor. Buralardan da çok güzel fotoğraflar çekilebilirsiniz. O yüzden kaçırmadan bu kısmı da görün. Geldik İspanya seyahatimizin sonuna. Bu video serimizde Endülüs bölgesini sizlerle birlikte gezdik. Şu anda da güzel Granada şehrinin Elhamra Sarayı'ndayız. Arkamda da güzel Elhamra Sarayı'nın manzarası var. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğen butonuna basarak beni desteklemeyi, videolarımı sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.